Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı kabakları yapacağız. Bu kabakların yapılışı o kadar kolay ki gün içinde 3-4 tane yapabilirsiniz. Kabak kısmını oluşturduktan sonra dekoratif kısmını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Farklı şekilde dekore edebilirsiniz. Ben sadece basit olarak bunları göstermek istedim. Bu eklediğimiz burgu ve çiçekleri daha da sıklaştırarak, püskülleri daha da fazlalaştırarak modeli daha farklı hale getirebilirsiniz. Yapay çiçekler, pomponlar, farklı dekoratif ürünlerde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken elinizde olan herhangi bir ipleri değerlendirebilirsiniz. İnce koton kullandığım, kalın runnerlarda kullandığım koton ipi kullandım. Makrome ipleriyle yapabilirsiniz. Makarna iple yaptım. Battaniyelerden kalan akrilik iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Penye iple de yapabilirsiniz. Aklınıza gelecek herhangi iple yapabilirsiniz. Dekorunuza uyan herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Pembe, mavi, yeşil bu renkler de çok tatlı oluyor. Bu renkleri de tercih edebilirsiniz. Yapılışı çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Koton iplerle yaparken 4 mm tığ kullandım. Makarna ipi kullanırken de 8 mm tığ kullandım. Hedefim 1 milyon aboneye ulaşmak. Sizlerden ricam kanalıma abone olarak bir beğen atarsak sayfama destek olabilirsiniz. Şimdi videomuzun yapılışına geçebiliriz arkadaşlar. Bu modelleri yaparken ben böyle koton ipler kullandım. Akrilik ipler de kullanabilirsiniz. Makrome ipler de kullanabilirsiniz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı markalar kullanıyorum. Kullandığım ipleri Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Bu %100 koton ip. Biraz daha kalın. Bununla bu ipi ördüm. Bunda ekru renk kullandım ama kullandığım ip bu şekilde %100 koton. Runner'larda kullandığım ip. Bir de bu şekilde koton ip kullandım. Bu daha bir yumuşak bir koton ip. Onu da bunu yaptım. Bunu da yaparken böyle makarna ip kullandım. Daha farklı, daha kalın ipler kullanabilirsiniz. Akrilik ipler de kullanabilirsiniz. Bunu yaparken de bu şekilde koton ip kullandım arkadaşlar. Modele zincir çekerek başlıyorum. 40 zincir çekeceğim. İpin kalınlığına göre bu boyutları değişiyor. Bu 40 zincir. Bu da 40 zincir. Bakın bu bundan biraz daha büyük oldu. Bu ipinize göre bu genişlik değişecektir. Siz yapmak istediğiniz boyuta göre bu zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Bu yapacağım beyazda 40 zincirle başladım. 20 santim uzunluğunda ip çekebilirsiniz. Belki zincir sayısı farklı olabilir. Zincir sayısının hiçbir önemi yok. Sadece yapmak istediğimiz kabağın büyüklüğünü belirliyor. Mesela bu makarna iple yaparken de 25 tane zincirle başladım. Bunun büyüklüğü de neredeyse bununla aynı. Şöyle gösterebilirim. Bakın daha kalın ip olunca zincir sayısı az oluyor. İp daha ince olunca zincir sayısı daha çok oluyor. Şimdi 40 zincir çekerek başlıyorum. Dediğim gibi bu zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Hiç önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bu 40 tane zincir taban için. 2 zincirde dönüş için yapıyorum. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3. 3. zincirin içinde çakma trabzan yapıyorum. Sırasıyla bütün zincirlerin içinde bu şekilde çakma trabzan yapıyorum. Çakma trabzan ne demek? Tığımızı doluyoruz. Normal trabzan yapar gibi batacağımız yere batıyoruz. Normalde bunu 2 sefer çekerdik. İlk ikisini sonra son ikisini çekerdik. Ama çakma trabzanda üçünü birlikte yapıyoruz. Bu şekilde bütün zincirlerin içine birer tane çakma trabzan yapıyoruz. Yani toplamda 40 çakma trabzan olacak. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar sırasıyla 40 çakma trabzan yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar bütün zincirlerin üzerine bu şekilde çakma trabzan yaptım. Şimdi yeni sıraya dönüyoruz. 2 zincir çekiyorum. 1, bu ipi de böyle doluyorum arkada temiz durması için.
ve 2. Bu zinciri sadece dönüş için yaptım. Bunu trabzan yerine saymıyorum. İlk trabzanın tepesine hep böyle arka tellerine batarak yapacağız. Sıradaki bütün trabzanların hep böyle arka tellerine batacağız. Normalde böyle ikisini birlikte batardık. Ama bu modelde hep böyle arka teline batarak normal çakma trabzan yapacağız. Sıradaki trabzanın arka telinden ipi alıyoruz. Çakma trabzan yapıyoruz. Arka telinden ipi alıyoruz. Çakma trabzan yapıyoruz. Bu şekilde hep arka tellerine batarak çakma trabzan yapacağız. Bu model hep bu şekilde olacak. Arka tellerinden bu şekilde çakma trabzan yapacağız. Yapılışı çok basit. Bu şekilde arka tellerine batarak çakma trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk yaptığım çakma trabzanın tepesine batıyorum. Zincire batmıyorum. Trabzanın arka telinden ipi alıyorum. Normal çakma trabzan yapıyorum. Aynı burada yaptığımız gibi 2 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Bu son yaptığım trabzanın arka telinden bir çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde sırasıyla bütün trabzanların tepesinde arka telinde çakma trabzan yapıyorum. Model hep bu şekilde tek sıradan oluşuyor. Aynı sırayı tekrar ederek büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar yapacağız. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk yaptığım çakma trabzanın arka telinden bir çakma trabzan yapıyorum. Aynı şekilde dönüş yapıyorum. 2 zincir, sıramı dönüyorum. Bu son çakma trabzanın arka telinden bir çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün sıraları aynı şekilde yapıyoruz. Arkadaki tellerde bir çakma trabzan, arkadaki telinden bir çakma trabzan, arkadaki telinden bir çakma trabzan. Bu şekilde bunu yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar yapıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Ben daha önceden hazırladım. Normalde bu şekilde buraya kadar örseydim kare olarak oluyor. Kareden sonra 2 parmak daha örüyorum. Dikdörtgen olmasını sağlıyorum. Bunu bu şekilde dikdörtgen yapıyorum. Ben biraz böyle yukarıdan aşağıdan basık bir kabak yapmak istiyorum. Eğer bunu kare olarak yaparsanız yukarı doğru biraz daha uzun bir kabak olur. Eğer uzun yapmak istiyorsanız normal kare ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi ben sıra sayısı söylesem kişilerin el sıklığına göre bu sayı tutmayacak. O yüzden kare olarak da yapabilirsiniz. Kare olana kadar yapınca bir kabağınız biraz uzun olur. Benim gibi dikdörtgen yaparsanız yukarıdan aşağıdan biraz basık bir kabak olur. Bunu bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Sonra bunu tığla birleştiriyoruz. İsterseniz iğneyle de birleştirebilirsiniz. İsterseniz benim gibi tığla da birleştirebilirsiniz. Normalde bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Diğer parçayı alıyorum bu şekilde. Birleştirirken de iz sürme yaparak birleştiriyorum. Trabzanın arka telinden, bir de bu ilk sırada zincir çekerek başlamıştık. Zincirlerin bir telinden batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Trabzanın arka telinden, bu da ilk sırada çektiğimiz zincirin bir telinden batıyorum. İpi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Buradan bir tel, karşıdan da zincirin bir telini alıyorum. İpi oradan geçiriyorum. İlmeğin içinden geçirerek bu şekilde iz sürme yapıyorum. Bir tel oradan, bir tel buradan. Bu şekilde iz sürme yaparsak birleşim noktası çok belli olmaz. Bir tel buradan, bir tel buradan. Bu şekilde. Bakın bu şekilde iz sürme yaparak birleştiriyorum. Bunu böyle sıra sonuna kadar, bu kenar bitene kadar bunu bu şekilde birleştirelim. İz sürme yaparak birleştirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekerek ipimi burada keseceğim. İpimi biraz uzun keseceğim. 2 kat bir şekilde şöyle 2 kat olarak ölçelim.
Biraz uzun yapıyoruz böyle 2 kat. Çünkü aşağıyı sıkarken 2 katlı yapacağım ki ipim sağlam olsun, kopmasın sıkarken. Şöyle sıkabilecek kadar, yani 60-70 santim kadar çift kat olarak ip bırakıyorum. Yani çift kat uzunluğu 60-70 santim kadar ip bırakıyorum. İpimi buradan çekiyorum. Sonra ipin diğer ucunu burada sıkıca bağlayacağım. Şu anda ipimi çift kat yaptım. Çift kat olarak ipimi burada büzdüreceğim. Bir tığ yardımıyla bu şekilde trabzanların oradan ipimi çekiyorum. Bir o taraftan, bir bu taraftan. Bu şekilde trabzanların oradan ipimi bir o tarafa, bir bu tarafa çekiyorum. Bunu sonra büzdüreceğiz. Sırasıyla bütün trabzanların arkasından bu şekilde ipimi çekiyorum. Bu ağız kısmında, burası başlangıç noktası, sırasıyla bütün trabzanların arkasından ipi çekiyorum. Bu sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım, sonra ipimizi büzeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar yaklaştım. Burası başlangıç yeriydi. Bu son trabzanların oradan da ipimi geçiriyorum. Bakın bu şekildeydi. Ben burayı biraz büzdüm. Şimdi bu şekilde büzüyoruz iyice. Burayı biraz daha kapatabilmesi için bu karşıdan beri tığımı geçiriyorum. Bunu iğneyle de yapabiliriz. İpi oradan alıyorum. Burada boşluk kalmaması için aynı şekilde bu tarafta da yapıyorum. İpimi oradan alıyorum. Aynı şekilde bu karşıdan da geçiriyorum. İyice sıktırıyorum. 2 kat yapmamın sebebi de bu. İyice sıktırmak için, bu boşlukları kapatmak için. Şimdi hem burada hem de bu karşıdan beri tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bunu iğneyle de yapabiliriz. Bu şekilde iyice sıktırıyoruz. Sonra bu ipi arkaya alıyorum. Arkada düğüm atıyorum. Arkada düğüm atacağım. İpi bu şekilde bir sefer yapıyorum. Halkanın içinden beri ipi çekiyorum. Düğüm atıyorum. Bunu birkaç sefer yapacağım sağlam olması için. Sökülmesin. İpi tekrar oradan alıyorum. Bakın halkanın içinden ipimi çekiyorum. Düğüm atıyorum. Bir sefer daha yapacağım düğüm işini. İpi alıyorum. Bu şekilde halkanın içinden ipimi çekiyorum. Hemen dibinden ipi kesmeyeceğim. Şöyle biraz uzaktan iplerin arkasından ipi bu şekilde saklayarak biraz uzaktan keseceğim, sökülmesin. Bu şekilde ipimi kesiyorum. Şimdi aynı bu işlemi burada da yapacağız. İsterseniz bu şekilde 2 kat iple, isterseniz bu şekilde çekilmiş bir zinciriniz varsa zincirle de yapabilirsiniz. Eğer 2 kat iple yapmak istiyorsanız ipimi 2 kat yaptım. Tam ortadan birleşim noktasından başlayacağım tekrar. İpimi buradan alıyorum. Bakın bu taraf halkaydı. Öyle ortadan almıştım. İpi bu şekilde ortadan geçirerek ipimizi bu şekilde 2 kat yapmayı sağlayabiliriz. Bunu da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi trabzanların arkasından tek tek geçiriyoruz. Zincir yaparsak daha sağlam olacaktır. Zinciri de bu şekilde geçirebilirsiniz tek tek. İki yöntemi de yapabilirsiniz. Sırasıyla bütün trabzanların arkasından
Bu şekilde ipi ya da zinciri neyle bağlamak istiyorsanız. Bunu farklı renklerde ip de kullanabilirsiniz. Sonra bu zinciri fiyonk yapınca bu da burada aksesuar gibi duracak. Farklı iplerde de yapabilirsiniz. Bu şekilde sırasıyla trabzanların arkasından geçiriyoruz. İp ya da zincir hangisini tercih ediyorsanız sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bütün trabzanların arkasından ipimi geçirdim. Şimdi ipimi sıkmıyorum. İçine elyaf dolduracağım. Bu şekilde elyaf doldurabilirsiniz. Farklı bir şeyde doldurmak istiyorsanız doldurabilirsiniz. İçini göstermediği için içine herhangi bir şey ekleyebilirsiniz. Artık kumaşlar, artık ipler, içine ne yerleştirmek istiyorsanız yerleştirebilirsiniz. İçini göstermediği için hiçbir sıkıntı yok. İyice her tarafın elyaf dolduğundan emin olalım. Şeklini de düzeltelim. Sonra bu ipimizi iyice sıkıyoruz. Eğer buna çubuk tarçın ya da ahşap bir çubuk yapmak istiyorsanız bu sap kısmını iyice sıkmadan önce o ahşap ya da tarçını bu şekilde koyup ondan sonra iyice sıkalım. Sonra bağlayalım. Ben de şu anda çubuk tarçın olmadığı için onu yapamayacağım. Dediğim gibi istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Bu şekilde bu sefer de çaprazdan ipleri çekerek ağız deliğini kapatmaya çalışacağım. Bu şekilde yaptım. Bir de bu şekilde çapraz yapacağım. Bu tepedeki deliği kapatmak için, ama dediğim gibi ahşap bir şey ya da çubuk tarçın koyarsanız bu işlemi yapmanıza gerek kalmayacak. Direkt düğüm atabilirsiniz. Bu taraftan da bir sefer yapacağım. Sonra ipimi bağlayacağım, düğüm atacağım. Aynı diğer tarafta yaptığım gibi halkanın içinden beri ipimi alıyorum, halkanın içinden bir düğüm yapıyorum. Sonra bu ipimi kabağın içine doğru çektiriyorum. Bu şekilde uzaktan tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sonra fazlalık ipimi de kesiyorum. Şimdi kabak dilimlerini yapacağız. Bu başlarda bağladığımız gibi isterseniz 2 kat ip kullanabilirsiniz. İsterseniz farklı ipler kullanabilirsiniz. Jüt ipler, makrome ipler. Bu şekilde zincirleri de kullanabilirsiniz. Dilimlerde bu şekilde olacak. Bunlarda da sağlam bir ip olması gerekiyor. Benim hazırda zincirim vardı. Zinciri yapacağım. Dediğim gibi 2 katta yapabilirsiniz. Aşağıdan tam ortadan, yukarıdan da tam ortadan. Bunu iğneyle de yapabilirsiniz. İğnem kısa olduğu için bu işlemde buradan buraya geçirince aşağıdan çekmesi, tutması zor oluyordu. O yüzden bunu tığla yapacağım. Eğer iple de yaparsanız aynı, zincirle de yaparsanız aynı olacak. Bu şekilde aşağı doğru çekiyorum. Bakın bunu tekrar böyle aşağıdan yukarı getiriyorum. Bu ipimi tutuyorum, en son onunla bağlayacağım. Hafif böyle kabak dilimi olacak şekilde. Bunu ne çok büzeceğiz, böyle çok büzersek kabağımız kötü duracak, ne de az sıkacağız. Ortasını bularak normal düzgün bir dilim olmasını sağlayacak şekilde sıkıyoruz. Tekrar aşağıdan yukarı tığımı getiriyorum. Bu zincirimi buradan çekiyorum. Tekrar diğer sırada yaptığımız gibi aşağıdan yukarı ipimi getiriyorum. Şu anda benim zincirim kısa olduğu için şu anda bir dilim yaptı. Bunu burada düğüm atacağım. İple yaparken bunu uzun ip kullanarak yapmamız gerekiyor ki hemen böyle ipimiz bitmesin. Bunu burada düğüm yapacağım. Şu anda bir dilimimiz oluştu. Şimdi bir zincirim daha var.
Bunu da burada bağlayacağım şu anda. Bunu uzun iple yapsaydık böyle 2-2 uğraşmayacaktık. Ben zincir kullanmak istedim bunda. Aynı ne kadar dilim bıraktıysak burada da aynı şekilde yapacağız. Tekrar ipimi çekiyorum. Bu zincirim biraz daha uzun. Burada ne kadar dilim bıraktıysam şu kadar. Burada da aynı mesafeyi bırakıyorum. Aşağıdan yukarı ipimi doluyorum. Tekrar bu ipimi yukarıdan aşağıya doğru çekeceğim. Bakın zinciri tekrar aşağıya çekiyorum. Bu şekilde tekrar yukarıdan aşağıya çekiyorum. Bu sıkma işlemini en sonunda yapabilirsiniz. Ne kadar mesafe bıraktıysam aynı tekrar burada aynı mesafeyi bırakıyorum. Tekrar yukarıdan aşağıya çekiyorum. Şimdi şu kadar mesafe kaldı. Oraya da 2 dilim yaparsam yetecek. Şimdi bir sefer yaptım. Sonuncuyu da aynı şekilde yapacağım. Bakın şu kadar mesafe kaldı. Burada da tam ortada bir dilim yaparak burada ipimi bağlayacağım. Şöyle. İplerimin gerginliğini de ayarlıyorum. İlk yaptığımız gibi ya da ilk bağladığımız ipin ucuyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde de düğüm atabilirsiniz. İpimi düğüm atıyorum. Bunu da aynı şekilde kabağın içine çekebiliriz bu iplerin uçlarını. Böyle bağladığım ipleri de kabağın içine çektim. Kabağın yapılış şekli bu şekilde. Şimdi eğlenceli kısmına geldi. Süsleme kısmına. Bunu istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Örgüden sap yapabilirsiniz. Bu şekilde çiçek ekleyebilirsiniz. Bu tarzda bir burgu ekleyebilirsiniz. Sanki kabağın pelçemi gibi görünür. Bu şekilde. Sap kısmını yaparken kahverengi ipte çok görünmedi. Beyaz iple göstereceğim. Şu anda kalın iple yapıyorum ama ince iplerle de aynı şekilde yapacağız. Şimdi kalın iple göstereceğim. Hem açık renk hem de kalın daha iyi görebiliriz. Orta parmağımdan önden arkaya doluyorum ve sihirli halka yapıyorum. Bu sardığım ipin arkasından beri bir zincir atıyorum. Bu zincirin içinde 5 tane sık iğne. Bunun için 5 tane sık iğne yaptım. Bu beyazda bir tık büyük olmasını istersek bu sayıyı çoğaltabilirsiniz. Bu sap kısmı daha kalın olsun diyorsanız 10 tane de yapabilirsiniz. 3, 4 ve 5 halkamı sıkıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin üzerine sık iğne yapmaya devam ediyorum. Burada sıramı birleştirmeyeceğim. Ek yeri belli olmasın. Dönerek sırasıyla sık iğnelerin tepesine hep sık iğne yapacağım. Ek yeri yok. Dönerek gidiyoruz. Bu şekilde böyle bütün sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Dönerek gidiyoruz. Bakın bu ilk başladığım sıra başına geldik. Tekrar normal sık iğne yaparak devam ediyorum. Bütün sık iğnelerin tepesine batarak bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Hiç çoğaltma, eksilme yapmıyoruz.
Sırasıyla bütün sık iğnelerin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Kahverengi de net görünmüyordu. O yüzden bunu da göstermek istedim. Bu şekilde sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bunu ne kadar uzatmak istiyorsak o uzunluğa kadar yapıyoruz. Kendi kendine uzamaya başladı. Bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesinde bir sık iğne. Sık iğnelerin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Ölçerek ne kadar bir uzunlukta olmasını istiyorsanız o uzunluğa kadar yapabilirsiniz. Bu uzunluk benim için yeterli. İstediğiniz uzunluğa gelince bitirirken böyle bir sivrilik kalmasın diye sık iğnenin tepesine batarak böyle iz sürme yaparak sıranımızı bitirebiliriz. Hafif ipimi uzun bırakıyorum. Burada birleştirmek için. Bunu tekrar tığla yapacağım ama siz bunu iğne yardımıyla daha kolay yapabilirsiniz. Kahverengi de aynı şekilde birleştirdim. Bunda da aynı şekilde. Tam bu ortaya gelecek şekilde, burayı kapatacak şekilde tığımı kabaktan geçiriyorum. Bu ipimi oradan çekiyorum. Sonra buradaki sık iğnenin tepesine geliyorum. Tığımı oradan geçiriyorum. İpimi oradan çekiyorum. Bunu iğneyle yaparsanız aynı yaptığım işlemi iğneden yapıyoruz. Sonra kabaktan tekrar batıyorum. İpimi oradan çekiyorum. Sıkıyorum. Şimdi tekrar sık iğnenin tepesine geliyorum. Sık iğnenin tepesinden ipimi alıyorum. Sıkıyorum. Tekrar kabağa geliyorum. Kabaktan ipimi alıyorum. Sık iğnenin tepesinden de ipimi geçirdim. Tekrar kabakta. Bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesinden geçene kadar, yani 5 tane sık iğne vardı. Sık iğnelerin hepsini yapana kadar devam ediyoruz. Sonuncuyu da batıyorum. Ve en son kabağı da tutturuyorum. Sonra düğüm atmaya başlıyorum. Düğüm atarken bu şekilde bir halka oluşturuyorum. İpimi içine geçiriyorum. Kabağın uzağından beri ipi çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Sap kısmını bu şekilde yapıyoruz. Bunun tarifine geçeceğim. Bakın 15 zincirle başlarsam küçük oluyor. Böyle 30 zincirle başlarsam bu büyüklükte oluyor. Siz bunu ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız o zincirde başlayın. Şimdi ben tarifini verirken 15 tane zincirli olanı göstereceğim ki çabuk bitsin. 15 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu 15 tane zincir burgu için, 2 zincir de dönüş için yapıyorum. Tığıma doluyorum. 3. zincirde trabzan yapmaya başlıyorum. Her zincirin içine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Sıradaki zincire geçerek tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sıradaki zincire geçiyorum. Bakın zincirin içinde 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde bütün zincirlerin içine 3'er tane trabzan yapıyoruz. O kendi kendine dönmeye başlıyor. Bakın dönmeye başladı. Bütün zincirlerin içine trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Her zincirin içine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bütün zincirlerin içine yaptım. Tekrar 2 zincir çekerek bu en son battığım zincirin içinde iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi biraz uzun kesiyorum ki burada bağlamak için. Bu şekilde hazırlıyoruz. Bunu uzun yapmak isterseniz daha fazla zincir çekerek yapabilirsiniz. Bir de aynı şekilde ben sık iğne olanı da yaptım. İnce olanı da böyle güzel duruyor.
Bu trabzanlı olanı, bu sık iğne olanı. Şimdi sık iğne olanı da size göstereyim. Sık iğne olanı da aynı şekilde kısa yapmak isterseniz daha az zincir, uzun yapmak isterseniz daha çok zincir. Ben 15 zincirli olanı göstereceğim video uzun olmaması için. Şimdi 15 tane zincir çektim. Bir tane de dönüş için yapıyorum. Zincirin içinde 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sıradaki zincire geçiyorum. Aynı zincirin içinde 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde bütün zincirlerin içine 3 tane sık iğne yapınca kendi kendine dönmeye başlıyor. Ve 3. Ve sıradaki zincirin içine gidiyorum. Orada da 3 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. O da aynı bu şekilde oluyor. İpimizi hafif uzun kesiyoruz ki bağlamak için bir bağlama payı kalsın. Bu çiçek yapılışını ben daha önceki videolarımda 3D çiçek olarak paylaşmıştım. Bunun yapılışına da oradan bakabilirsiniz. Videoyu çok uzatmamak için onu da şu anda göstermek istemiyorum. Çiçek. Bu şekilde burgu. Bu süsleme kısmı sizin zevkinize bağlı. İsterseniz jüt iplerle, rafya iplerle fiyonk da atabilirsiniz. Bu şekilde hem burgu hem çiçek istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Buraya pompon ekleyebilirsiniz, çiçek ekleyebilirsiniz, sadece püskül ekleyebilirsiniz. Ben şimdi sadece çiçek ve bu iki burguyu ekleyeceğim. Bu çiçeği de aynı sapı birleştirirken yaptığım şekilde yapacağım. Tığ yardımıyla yapacağım. Bunu dediğim gibi iğneyle de yapabilirsiniz. Şimdi çiçekten geçiriyorum. Bu sefer kabaktan ipimi geçiriyorum. Çiçekten ipimi geçiriyorum. Kabaktan ipimi geçiriyorum. Şimdi de çiçekten ipimi geçiriyorum. İyice sağlamlaşana kadar çiçeğimizi tutturuyoruz. En son düğüm atıyoruz. Aynı şekilde düğüm atıyorum. İpimi buradan alıyorum. Burada bir halka oluşturuyorum. Halkamın içinde ipimi geçiriyorum. Bir sefer daha yapacağım. Halkamın içinden ipimi geçiriyorum. Sonra uzak mesafeden ipi çekerek ipimizi burada kesiyoruz. Şimdi aynı şekilde de burgumu birleştireceğim. Bakın burgunun ipini alıyorum. Kabağın oradan ipimi geçiriyorum. Burgunun ucundan tekrar bir sefer ipimi geri alıyorum. Tekrar kabakta bir sefer daha geçiriyorum. Ondan sonra düğüm atıyorum. 1 ve 2. Bunu da uzaktan içine doğru çekiyoruz. Sonra ipimizi kesiyoruz. Kabağın içinde ipimizi saklıyoruz. Aynı şekilde diğer burguyu da takıyorum. Bunu bu şekilde sade bırakacağım. Bunu isterseniz daha fazla çiçek, daha fazla burgulardan da ekleyebilirsiniz. Daha hoş duracaktır. Şimdi diğerlerini de süslenmiş halini size göstereyim.
Bunu bu şekilde sade olarak süsledim. Buna da düz beyaz ve sade yapmak istiyorum. Buna da püskül takacağım. Bu şekilde isterseniz kendinden olan bir püskül ya da bu şekilde farklı bir püskül de takabilirsiniz. Ya da 2 tane takabilirsiniz. Hangi türlü hoşunuza gidiyorsa o şekilde takabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde kabağın içinden beri ipin tekini geçiriyorum. Sonra 2 sefer düğüm atıyorum. Bu püskülün uçlarında püskülün içine doğru çekiyorum. Ya da kabağın içine de çekebilirsiniz. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde sık iğne ile hazırladığım burgu var kalın iple. Kalın iple yapınca bu şekilde sık iğne büyük oldu. Bunu da buraya bu şekilde ekleyebilirsiniz. Süsleme işi sizin hayal gücünüze kalmış. Ne şekilde süslemek istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Eminim farklı modeller de çıkacaktır. Hazır çiçekler de yapıştırabilirsiniz. Bunu da bu şekilde ben sade renk istiyorum. Bunu beyaz istiyordum. Bu böyle kalacak. Turuncuya da sadece bu şekilde püskül ve sap ekledim. Hepsinin yapılışı bu kadar. Eminim sizler farklı farklı modeller yapacaksınız. Merakla bekliyorum kimler neler yaptı. Beni Instagram sayfamda etiketlerseniz etiketler bölümünde ben de görmüş olurum. Hem de diğer arkadaşlara da fikir olur. Onlar da görür. Videomuzun yapılışı buraya kadar arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.